Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle artan eski kodlarımızı, kod parçalarımızı değerlendirme projesi anlatacağım. Şöyle çeşitli kodları kullanıyorum. 3 çeşit giysi projesi hazırlayacağım bu kodlarla. Şimdi öncelikle şöyle bir mukavvadan kare parça kestim. Her 3 projede de bu kalıbı kullanacağım. Gördüğünüz gibi bunun kenarı 12 santim. Yani 12 santim kenarlı bir kare. Şöyle bir ince mukavvadan hazırlıyoruz. Her 3 proje için de aynı kalıbı kullanıyorum. Şimdi bu kızımın küçülen bir kot pantolonu paçalarını kullanıyorum. Şu kısmıyla da daha sonra çanta yapacağım. Onun videosunu da yayınlayacağım. Şöyle arkadaşlar yerleştiriyoruz. Etrafından çiziyoruz. Bu sabun kalemi. Şöyle, hatta neyse orada düzgün değilmiş. Şöyle çiziyorum. Evet, oradan etrafından keseceğiz bunu. Evet, şöyle dikiş makasımızla kesiyoruz. Evet, parçalarımızı bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Tam kalıbın ölçüsünde şöyle kol, yaka vesaire oyuntuları için şöyle bu dikdörtgenin yarısı, karenin yarısı kadar şöyle dikdörtgen parça, şöyle parçalar da kesiyoruz. Bu motiflerin yerleşim şablonunu göstereceğim. Hani orada parçaları detaylıca görebilirsiniz. Şimdi bu karelerin etrafını makinede zikzak çekeceğim ben atmasın diye, ama çok da atmıyor aslında. Hani illa gerekmiyor bu. Makineniz varsa kolayca çekebilirsiniz ya da elde sürfle yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz, ama dediğim gibi şart değil. Yani direkt bunun üzerinden böyle tığlayarak da başlayabilirsiniz. Nitekim şöyle bakın, bir kısmını yaptım ben. Böyle ince ince tığlıyoruz ilk sırada. Hani sürfle gibi oluyor. Ben hani daha sağlam olsun, hazır elimde makine var diye etraflarını sürfle çekeceğim. Evet arkadaşlar, kenarlarını makinede bu şekilde zikzak yaptım. Evet, şimdi malzemelerimi tanıtayım arkadaşlar. Birinci proje için yani şu yaptığım proje için kullandığım iplikler Alize Diva. Şöyle, evet, Alize Diva kullanıyorum. Bu ipler bu şekilde. İkinci proje için şöyle 3 projeyi bir arada gösteriyorum. Çünkü üçünün de bu kalıbı aynı ve ilk sıraları aynı tamamen. Sadece kullandığım ipler ve kod renkleri farklı. Evet, ikinci projede de aynı şekilde bu Alize Diva'yı kullandım bütün karelerde. Üçüncü projede bir tık daha böyle kalın bir ip kullandım. Şöyle koton, bu da yazlık bir ip. DMC Natura Just Cotton ipi. Evet. Şimdi ilk sıramızın yapımına başlayalım. Kullandığım tığlar da kot kumaşa daha kolay batsın diye şöyle dantel ipi kullanıyorum. Dantel tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bakın, incecik. Bu şekilde dantel tığınız yoksa yapacağınız kot kumaşı alıp tuhafiyeciye gidip oradaki tığlarla böyle deneyerek hangisi rahat batıyorsa elinizde onu alabilirsiniz. Üst kısımları, diğer sıraları örmek için de 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi evet, ip ince bu Alize Diva diğerine nazaran, fakat bu kalın ipte de aynı şekilde bu tığ kullanıyorum arkadaşlar. Hiç sorun olmuyor. Göstereceğim zaten birazdan. Evet, şöyle başlayalım.
yarım santim kadar içeriden şöyle batıyorum. Şöyle çıkıyorum. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. 1 2 şöyle şu mesafeden göz kararı, hiç şey yapmaya gerek yok, böyle bir önceden belirtmeye. Şöyle bakın, göz kararı batıyoruz. 1 2 zincir. Bakın kolayca batıyor. Bu da normal bir kot kumaş, öyle ince bir kumaşla değil. 1 2 1 2. Bunu ben 15 tane yaptım karelerde. Şöyle o şekilde denk geldi. Sizin elinize ne kadar uygunsa o kadar sık iğne yapın. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım. Bütün karelerde ve bütün kenarlar 15 sık iğne. Evet. Şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim arkadaşlar. Burada 15 tane sık iğne var. Şimdi köşede 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Aynı yere batıyorum ve çekiyorum. Yine devam ediyoruz. 15 tane sık iğne yapacağız. Bunu yapmak çok zevkli. Böyle çok tatlı bir çalışma. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi kalın iple nasıl olur onu göstereceğim. Şöyle. Yani evdeki iplerinizi de rahatça değerlendirebilirsiniz bu projede. Bakın, bunu normalde bu ipi 4-4,5 numara, hatta 5 numarayla örebiliriz. Ama ben burada gördüğünüz gibi incecik dantel tığıyla, bunun da numarası yok. Görünmüyor yani. Ben A ipi, yani yakaları filan da bununla ördüm. Böyle A ipi dantel ipleriyle. Evet. Batıyorum. Şöyle. Bakın, kalın olduğu halde gene rahatça örebiliyoruz. 1 2 zincir. 1 2. Evet. Bu şekilde örüyoruz. Bu üçüncü projenin ipiydi. Burada göstermiş oldum. Yine aynı şekilde her 3 projede de 15 tane sık iğne ile bu karelerin etrafını çevreliyoruz. Evet, birinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci ve üçüncü projelerde zaten bir sıra yapıyoruz etrafını. Birinci projede toplam 6 sıra olacak. Evet. Şimdi şu ipi içine hemen saklayalım. Böyle her sırada iyice içine saklıyoruz, bitirir bitirmez. Sonra zorluk çekmeyelim diye. Evet. Şimdi yine renkli iplerle devam ediyoruz. Bakın şöyle. Evet. Başlayalım. Şimdi önce pembe renkle. Şimdi artık tığımı değiştirdim. 4 numaraya geçiyorum. Çünkü bu batmaz. Kolay batmaz, o yüzden. İlk sırada ince tığ kullanıyoruz. Evet, şimdi herhangi bir kenardan başlayalım. Şöyle. Şunların tepelerine batıyorum. Şöyle. Şu boşluğa değil. Şu ilmek tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Evet. 2 de çekiyorum.
1 2, aralarda yine 2 zincir, 1 2, 1 2 zincir, 1 2. Evet, bütün trabzanları 2 de çekiyoruz ve aralarda da 2 zincir var. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet, şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Yine köşedekinin tepesine şöyle batıyorum. Bir, iki zincir. Bu kez şu 5 zincir çektiğimiz ortaya batıyoruz. Yine 5 zincir çekiyoruz köşelerde. 1 2 3 4 5. Yine şu boşluğa batıyorum. 5 zincir çektiğimiz yere. Evet, 2 de çekiyoruz. 1 2 zincir. Yine şunun tepesine batıyorum. 1 2 zincir. Evet. Birinci sırayı böyle devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet, ikinci sırayı da bitirdim. Böyle hemen bakın ipliğimi içine sakladım. Şimdi üçüncü sıraya başlıyoruz. Mavi renkle başlıyoruz. Siz isterseniz tabii ki tek renk de kullanabilirsiniz bu karelerin etrafını. Ben bu şekilde renkli uyguladım. Ya da her karenin etrafını farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Hani böyle sıra takip etmek zorunda da değil. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yine herhangi bir yerden başlayalım. Şöyle yine trabzanların tepelerine batıyoruz. Her sırada. Evet. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yanındaki trabzana 1 2 zincir aralarda 1 2. Evet, köşeye geldik. Yine aynı şekilde şu köşede boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı boşluğa batıyoruz. Şöyle bakın. 1 2 zincir, yine şu trabzana 1 2 zincir. Evet, bu şekilde. Bu sizin eliniz benimkinden daha gevşek olabilir ya da daha sık olabilir. Şu kenarda yaptığımız 15 tane sık iğneyi siz kendi elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Benim elime tam uydu bu 15 sık iğne ilk sıradaki sık iğne. Siz 14 yapabilirsiniz, 16 yapabilirsiniz. Hani elinizin sıklığına göre hani şu kenarlar volanlı olmasın. Karenin kenarları, amaç o. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bakın, 1 2 1 2 3 4 5 ilk sırayla birlikte toplam 6 sıra örmüş oluyoruz. Bunları sonra şöyle bakın dikerek birleştiriyoruz. Şimdi ölçüsünü vereyim. Evet, karelerin bitmiş halinin ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Herhangi bir ütü filan yok bunda. Şöyle bakın, 19 santim kenarları olan bir kare oluyor. Bu birinci proje. Evet, ikinci projede de sadece dış kenarları örüyoruz. Şöyle. Şöyle işte 12,5 santim filan oluyor. Kare zaten 12 santimde hatırlarsanız.
Etrafına böyle sık iğne yapınca bir yarım santim büyümüş oluyor. Yani 12,5 santim kadar bir büyüklüğe ulaşıyor. Üçüncü projede de aynı şekilde bakın. İşte 12,5 santime yakın bir santim ölçüsü oluyor. Evet. Bu şekilde karelerimizi ördükten sonra birleştireceğiz. Şimdi birleştirmenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, motifimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi motifleri birbirine dikeceğiz. En son sırayı yaptığım ipliği kullanıyorum dikerken. Zaten o iplikten de şu kadar bir şey kaldı. Birkaç motifim kaldı benim de. Tam yetecek yani. Diğer iplerden de şu kadar kaldı. Şöyle. Yani toplamda 5 yumak gidiyor arkadaşlar bu çevre için. 5 tane 100 gramlık yumak alırsanız tek renk olarak o şekilde. Ben 6 renk yaptım. Yaklaşık 100 gramlık yani bir renk bir yumaklık şöyle 4 renk arttı. Bunları da çeşitli artan projelerde kullanacağım. Evet, şimdi normal dikerek birleştiriyoruz motiflerimizi. Şöyle. Evet, motiflerin yüzlerini birbirine getirdim. Diğer ikinci ve üçüncü projelerde de aynı şekilde dikiyoruz. Şöyle bakın. Evet. Şöyle alıyorum. Yani battaniye motifleri diker gibi hiçbir fark yok arada. Küt uçlu bir iğne kullanıyorum. Etamin iğnesi. Evet. Bu şekilde dikerek motiflerimizi birleştiriyoruz. Evet. Birinci projenin motiflerini bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet. Yerleşim bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Şurası kol altlarına gelecek olan yerler. Buralara üçgen parçalar üzerinde ördüm. Şöyle yakın çekim göstereyim. Buradan bakarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Sonra şöyle yaka oyuntusu yaptım. Şu şekilde. Şöyle omuz düşüklüğü ve yaka oyuntusu ön parçanın. Bu da arka yakanın görüntüsü. Motiflerin üzerine böyle 3-4 sıra ilave örüp şöyle bir yaka oyuntusu ve omuz düşüklüğü yaptım. Evet, diğer kol üçgenleri bu şekilde. Bunları sonradan örüp dikmedim arkadaşlar. Üzerinde ilmek alarak şöyle şuradan başlayıp bu şekilde örerek yaptım. Evet. Şimdi kollara bakalım. Evet, kollar da böyle. Kolları da bir giysiden kalıp çıkararak üzerinde ölçerek örmeye çalıştım. Böyle örsök şeklinde deneme yanılmayla. Şöyle bakın. Yakından göstereyim. Şöyle. Evet, buradan da bakarak örebilirsiniz bence. Evet, şimdi parçaları dikerek birleştireceğiz ve kenar bordürlerini yapacağız. Evet, ceketin kollarını diktim arkadaşlar. Bakın şöyle, şu şekilde kalıp gibi bir kol görüntüsü oldu.
Evet, şimdi yakayı yapacağız ama onun öncesinde şöyle bir beden genişliği vereyim. Hani kaç beden olduğuna dair. Şöyle 50, şöyle tutalım. 57 santim bir genişliği var. Yani medium large arası bir ceket oluyor. Evet, şimdi yakaya başlayalım. Evet, şimdi beyaz iple yakaya başlıyorum. Evet, şimdi sağ önden başladım. Şöyle şu köşeden normal aynı şekilde ikili trabzanlar öreceğiz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İkili trabzan, arada yine 1 2 zincir. Evet. Bütün trabzanlara birer tane batıyorum. Hiç arttırma, eksiltme vesaire yok arkadaşlar. Dümdüz öreceğiz. İstediğimiz yaka uzunluğu boyutuna gelene kadar. Evet, bakın bütün ilmeklere birer tane batıyorum. Evet. Burada şuraya değil, şuraya batıyorum. Şöyle. Evet, şöyle bakın. Sonra şuranın köşesine. Sırayla devam ediyoruz. Evet. Şimdi şuraya geldik. Bakın şuraya batıyorum. 1 2. Evet. Her bir birleşim yerine birer trabzan. Şöyle. Evet, bu şekilde devam edelim. Dümdüz öreceğiz. İstediğimiz yaka uzunluğuna gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Evet, yakayı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dümdüz başladığım şekilde hiç arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Bu şekilde bir yaka oldu. Şöyle, şimdi askıda da göstereceğim. Şimdi şu kenar oyasının nasıl yapıldığını göstereyim. Diğer iki projede de aynı şekilde kenar oyasını yapacağım. Evet, şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuraya şöyle kıstırıyorum. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 araya kıstırıyoruz. Hemen diğer boşluğa geçiyoruz. Evet, bu şekilde bakın örüyoruz. Diğer iki projede de aynı işlemi uygulayacağım. Bir sıra etrafına
bu fıstık çalışmasını yapacağım. Evet, böyle devam edelim. Evet, birinci projemiz tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde bir ceket projesi oldu. Böyle yakalı, şu şekilde kolları. Evet. Buna dilerseniz kapşon da yapabilirsiniz. Bu yakayı dümdüz uzatıp baş yüksekliğinde örüp tepeden dikerek kapşon yapabilirsiniz. Evet, şimdi diğer projelere geçelim. Evet, ikinci projenin şeması da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şura ön, arka ve diğer ön şeklinde. Şöyle bakın, yaka ve kol detayı. Şuradaki üçgen kısmı kapatmak için şöyle bir şey yaptım. Şöyle. Evet. Kol altları şöyle. Arka yakada da şöyle bir oyuntu yaptım. Şöyle. Evet, şimdi kollara bakalım. Evet, kolların açılımı da böyle. Evet, şu tepe kısımlarında şöyle bir yuvarlatma yaptım. Mevcut bir bluzumdan kalıp çıkararak kolları hazırladım. Şöyle. Evet, parçaları birbirine dikip kenarlarına fıstık çalışması yapacağız. Evet, ikinci projede tamamlandı arkadaşlar. Parçaları birleştirdim. Kenarlarını tığladım. Bu şekilde şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde şöyle. Evet, kolumuz böyle duruyor. Evet, üçüncü projenin de açılımı bu şekilde arkadaşlar. Bu da bir yelek. Şöyle kare motifler, hanım dilendi, bey beğendi motifleri. Daha önce birçok videoda göstermiştim bunları. Daha başka motifler de uygulayabilirsiniz. Normal kot kumaşın aynı ebatında 12 santimlik kenarları olan karelerden oluşuyor motiflerde. Yine aynı şekilde dikerek birleştirdim. Şöyle kol ayrım detayını vereyim. Şöyle yakından göstereyim nasıl yaptığımı. Şu şekilde bakın. Evet, ensede de şöyle bir hafif yaka oyuntusu yaptım birer sıra ekleyerek. Evet, bu şekilde. Şimdi bunun da aynı şekilde omuzlarından dikip etrafına tığ işi geçeceğim. Evet, üçüncü ve son projemiz de bu şekilde tamamlandı. Şöyle yelek projesi. Yine aynı şekilde kenarlarını tığladım. Düğmelerini hazırladım. Bu düğmelerin yapımı ile ilgili ayrı bir videom var. Kanalımın ilk videolarından. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Şimdi genel olarak eski kodlarla neler yapabiliriz konulu ayrı bir video daha hazırlıyorum arkadaşlar. Orada giysiler dışında da ev eşyaları vesaire, çantalar gibi birçok projeyi bulabilirsiniz inşallah yayınlandığında. Evet, şimdilik diğer projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.